...77 tane zincirimi çektim. Bir de ölçü vereyim. Sizin ipinize göre farklılık gösterebilir. 77 tane zincir. Yaklaşık 50 santimetre kadar oldu arkadaşlar. Şimdi çok basit sapımız. Basit ama kullanışlı ve gösterişli gerçekten. Şimdi şu zinciri saymıyorum. 77. zincirimi saymıyorum. Son zinciri saymıyorum. İlk gireceğim noktalar karşılıklı sık iğneler yapacağız. Şu kısımlar. Bunu saymıyorum. 76. zincirimin içerisine 3 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1 diyorum. Bu 1 dediğim noktada hemen belirleyicimi alıyorum. Buraya takıyorum. Artırmaları buradan yapacağız. Ve aynı zamanda bakın bu çok işinizi kolaylaştırır. Bakın böyle. Şuraya da yani içine yaptık ya, böyle 76. zincirin içine yaptık. 75.'ye de bir belirleyici takıyorum. Neden peki? Oval tabanda bu her zaman işinizi kolaylaştırır. Aslında küçük bir oval taban çalışması yapacağız. Yani birkaç sıralık bir oval taban çalışmasıyla sapımızı elde edeceğiz. Tüm oval tabanlarda bunu deneyebilirsiniz sizler de. İlk yaptığım sık iğneye taktım belirleyicimi. Onun yanındaki noktaya taktım. Buradan karşılıklı sık iğneler yapacağız. 1 dedim. Buraya 3 tane yapıyorum. Aynı noktaya 3 tane yapıyorum. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Kurulum önemli. Buraya 3 tane. Şimdi hemen yanından başlayarak bakın sonra buraya da yapacağız. Döndüğümüzde buraya da artırmadan önceki ilk sık iğnemizi yapacağız. Önemli. Şimdi düz sık iğnelerle şu tek kanatlardan girerek karşılarına da yapacağımızı tabii ki. Ay ben de sürekli hatırlatıyorum ama işte yeni başlayanlar ve ilk defa yapacaklar için gerçekten böyle konuşmak bence önemli. Zaten anlayanlar ve bilenler anladı. Bir hızla onlar ilerliyorlar. Şimdi buradaki son sık iğneye kadar, burası sıkılaştırma zincirimizde, buraya değil, şuraya kadar ilerliyoruz. Hatta isterseniz buraya da bir belirleyici takalım. Yakın çekim yapıyorum. O nedenle telefonumu çok yakında tutuyorum. Arada bir elimde sıçrıyor, ona değiyor. Şuna değil, bakın bu sıkılaştırma zincirimiz. Şuraya. Bir netleşmedi sanki görüntü. Bakın şuraya. Buraya da artırma yapacağız 3 tane. Bunu takalım. Buraya kadar tek tek sık iğnelerle ilerleyelim. Sona kadar yaklaştık. Şöyle elimizle biraz çekiştiriyoruz. Sonra son 2'deyim. Şimdi bu belirleyicimin olduğu yere 3 tane, bu parmaklar hiç düz durmuyor benim nedense, 3 tane artırma yapıyoruz. Aynı noktaya diğer tarafta olduğu gibi 1 diyorum. Bu 1 dediğimde bunu biraz fazla açık yapmışım. Buraya 3 tane
1 diyorum. 1 dediğim noktada hemen belirleyicimi takıyorum. 2 diyorum. İkinciyi ve üçüncüyü. Bu arada da ipi yürüteceğim. Şöyle şimdiden hazır edeyim. 3 diyorum. Bakın 3 tane artırmamı yaptım. Şu noktadan başlayarak sık iğnelerimi örüyorum karşılıklı. Yani nereden? Her birinin şu kısmından. Diğer tarafta yaptıklarıma karşılık gelen, bunu da arada yürütüyorum. Karşılık gelen sık iğneler. Sona kadar bu şekilde, nereye kadar? Bakın bu da dahil olmak üzere sık iğneleri yapıyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz. El ütüsü yapmayı ihmal etmiyoruz. Kağıt ipimiz çünkü böyle rahatlamaya ihtiyaç duyuyor. Ay arkadaşlar, aklıma geldi. Sakın diğer tarafta tek kanat battık diye buralara batmayın. Direkt şuradan batışlarımız. Bir an aklıma öyle bir şey geldi. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakın buraya falan batmayın. Bazen böyle ben yapamadım diyen arkadaşlarım oluyor. Acaba dedim öyle mi batılıyor ki? Kim bilir. Şuraya. Diğer tarafta tek bir ip varken burada 2 tane ip görüyoruz. Bu 2 ipten batıyoruz. Şimdi buradaki artırma öncesi son sık iğnemi de yapıyorum. Şimdi buraya biliyorsunuz aynı noktaya 3 tane sık iğne yapmıştık başlangıç noktamızda. Her birine, o 3 sık iğnenin her birine bir taneye ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle çıkarayım belirleyicimi. İlk artırmamı buradan yapıyorum. Aynı noktaya 3 tane sık iğne. İkişer tane sık iğne. 2. Buna da 2. Bakın 2 2 şeklinde. Son artırmamız da bu. Aşağıdaki üçlünün sonuncusu. Buna da 2. Bakın buraya yine bir tane daha sık iğne. Aynı şeyi burada da yapacağız. Buradaki üçlüye de ikişer tane yaparak sayımızı, köşelerde 3 olan sayımızı 6'ya çıkaracağız. Şimdi artık burada isterseniz ilk yaptığınız çifte takabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şu. İlk yaptığımız çift bu. Hani yapmasanız da zaten anlarsınız ama çok istiyorsanız belirleyicilerden destek alabilirsiniz. Tek tek ilerliyoruz bundan sonrasında. Her birine birer tane yaparak sıra sonuna kadar ilerleyelim. İkinci artırma noktamızdayız. Karşı köşedeki. Belirleyicimi çıkarıyorum. Aynen diğer tarafta olduğu gibi burada da üçlü artırmamın her birine ikişer tane çifter batarak, yani aynı deliğe 2 tane sık iğne yaparak 3 olan artırmamı burada 6'ya çıkarıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi. Yani tam bir oval taban mantığı. Yine her birine birer tane batarak ilerliyorum.
Bu şekilde bir başa kadar ilerleyelim. Sıra sonuma yaklaştım. Burada ilk artırmamı görüyorum. Bakın. İlk çiftim. İlk çiftimin birincisi ve ikincisi. İkisine de tek yapıyorum. Aslında normal bir yuvarlak artırma gibi, bir yuvarlak tabandaki bir motifteki artırma gibi. Çiftimin ortasına da tek yapıyorum. Burada bu çiftimin sol yanına, yani avucumun içine doğru bakan kısmına, yani çiftin ortasına değil de sağ kısmı, sol kısmına bir tane çift yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane yapıyorum. Sonra öbür çiftimi görüyorum. Onun da ortasına bir tane tek yapıyorum. Yani bir çift bir tek mantığı. Hemen şu sol yanına bir tane çift yapıyorum. Aynı noktaya 2 tane batıyorum. Bakın. Sonra diğer çiftimi görüyorum. Diğer çiftimin de ortasına bir tek yapıyorum. Sonra sol yanına bir çift yapıyorum. Bir çift bir tek olarak ilerledim. Her birine tek batarak sıra sonuna kadar yine geliyorum. Diğer köşede de burada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Tek tek örerek bu köşemize kadar gelelim. Öre öre diğer başa kadar geldik. Şimdi son sık iğnelerim ve burada ilk artırdığım alttaki birinci sık iğnemi görüyorum. Buna da tek yapıyorum. Bakın burada bir çiftim var. Tek yapıyorum. Çiftimin ortasına da, daha doğrusu ikinci sık iğnemin ortasına da bir tek yapıyorum. Buraya çift yapıyorum. Diğerinde olduğu gibi hemen sol yanına 1 ve 2 çiftimi yaptım. Burada ikinci çiftimi görüyorum. Tek. Hemen sol yanına bir çift. 1 ve 2. Yani bir çift bir tek, bir çift. Yanına bir tek. Sonra buraya yine bir çift. Yani bir yerde ne yaptıysak diğer karşısına gelende de aynı şeyi yapıyor, çift. Şimdi artık tek tek ilerliyorum. Sapım bu kadar arkadaşlar. Çantamın boyutuna göre ve yani elle tutulacağı için şirin bir sap yapıyorum. Çok kalın olmayacak. İkiye katladığımızda narin bir havası olacak. Sıra sonuna kadar geliyorum. Artık artırma yapmayacağım. Benim için çünkü bu kadar yeterli. Yani şu olay benim için yeterli. Sıra sonuna kadar geliyorum. Bitişi de gösteriyorum. Sıra sonumuza geldik. 3 sıra buradan, 3 sıra buradan yapmış olduk. Şimdi artık bakın 1, 2, 3 diyorum. 1, 2, 3'ü en son göreceğim noktada şöyle biraz ipimi, tığımdaki ipimi rahatlatıyorum. Bir sürü birleştirme yöntemi var, bitiş yöntemi var. Siz hangisini isterseniz artık. Şuradan arkadan bir giriş yapıyorum. Bir sonraki sık iğnemin tepe noktasından. Dediğim gibi bir sürü yöntem var. Hangisini arzu ederseniz. Ben de her defasında farklı bir şey uygulayabiliyorum açıkçası. Buraya getirdim. Bu şekilde arkaya verdim. Şu ipimi artık bir miktar kesiyorum.
İstediğiniz herhangi bir yöntemi de elbette uygulayabilirsiniz. Böyle yaptım. Belli bir şeyi yok aslına bakarsanız. Şuradan bir zincir çekebilirim. Bakın böyle bir zincir çektim. Zaten buralar dikişte kalacak ve gayet de düzgün oldu. Basit bir yöntem. Şimdi daha küçük bir tığ ile arkada bu ipimi sabitleme yoluna gideceğim. Hatta daha sağlam olsun derseniz şurada bir zincir daha yapabilirsiniz. Ya da sizin bildiğiniz daha iyi bir yöntem varsa onu da deneyebilirsiniz elbette. Tercihinize kalmış. Birkaç yerden yürütüyorum. Burası arkası olduğu için çok da önemli değil görüntüsü. Zaten dikişinde altında kalacak bir bölge. Şöyle bir miktar keseceğim. Şimdi arkadaşlar bunun ölçüsünü de vereyim sizlere. Çünkü halatımızı bu ebatta keseceğiz. İsterseniz bu parça ya da ben diğerinde ütülemedim. Belki de ondan böyle biraz kıvrıldı. Ama dikince orası çok düzgün olacak. İsterseniz bu parçayı da arkadan bir buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Şimdi ölçümüze bakalım kaç santim olmuş. Ben 47 santimetre örmüşüm. Bir 52 santimetre kadar halatımdan kesmek istiyorum. Biraz fazla olsun diyorum. Yani bunları sonradan zaten keserim. Sorun değil. Şöyle ne kadar bakıyorum. Şöyle 57 santimetre kadar halatımı keseceğim. Çünkü arasına örgümü vererek bunu dikeceğim. Yani dikerken şu şekilde arada kalacak. Mantığımız bu. Böyle tatlı bir yuvarlağımsı bir damla oluşturacağım. İsterseniz buraya yürütme yapabilirsiniz sonradan ama ben yürütmeyi özellikle tercih etmedim. Yani şu noktalı bölümün, delikli bölümün görünmemesi için hoşuma gitmedi. O ben böyle bütünü delikli olsun istedim. Yürütmeyi de yapmadım. Pişman da değilim. İsteyenler yürütme yapabilirler bu kısımda. Böyle dikeceğiz. Tam şöyle ortadan ikiye katlayacağız bu kısmı. İstediğimiz bir yerden ama her iki sapta da aynı yerden olacak şekilde. Hem bu sapta hem bu sapta, hem bu köşede hem bu köşede aynı olacak şekilde dikişimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi bir kalın iğneye ihtiyacımız var. Kalın iğnemiz benim için yere düştü. Ben onu bir alayım. Sapımın kendi renginden bir ip geçireyim. Sonra dikişe başlayalım. İpimi alıyorum. Şöyle biraz tırnağımla eziyorum. Çünkü benim iğnemin arka kısmı biraz küçük. Sizinkiler daha büyükse bilemiyorum. Daha rahat geçiş yapabilirsiniz elbette. Bu şekilde buradan geçiriyoruz. Çok az bir şey bırakacağım burada. Çok fazlasına ihtiyacım yok. Yaklaşık bir 2 metre kadar falan uzunca bir parça kesiyorum ipimden. Çünkü tekrar bir kere daha dönüp dikiş yapacağım. Evet, ipimi iğneme takabildim sonunda. Düğüm yapmayacağım. Şöyle önce ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra böyle ben 16 tane saydım. 16 tane saydığımda yani 8 bir tarafta 8 bir tarafta başak olacak şekilde 17.den bir belirleyici taktım. Diğer taraf için de aynı işlemi uygulayacağım. Zaten diğer saplarımda da aynı sayıyı uygulamıştım. O damla şeklindeki yuvarlağımızın aynı olması açısından. Şimdi ipimi şöyle herhangi bir yerden takıyorum.
Bir hayli uzun bir ip. Aynı noktadan bir tane daha giriş yapıyorum. Bu arada şuradaki küçük parçayı da kaybetmiyorum. Burada bu şekilde bir sabitleme yapacağım. Düğüm atmamak adına. Aslında böyle bir düğüm yapmış oldum. Kendi içerisinde bir düğüm oluştu. Şuradan çıktı. Tekrar sayayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demişim. Bir kaçırdım burayı. Bakalım. Diğeriyle aynı mı? Siz de böyle yapabilirsiniz. Bir parçayı diktiğinizde. Evet, şöyle bir hizalarsınız. Ölçünüz kaçmasın diye. Evet, aynı yerde. Buraya doğru geliyorum. Dokuz, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aynen. Arada ipimi yürütüyorum. Dikeceğim yere doğru yaklaşıyorum. Arkadaşlar ben tek kanatlardan bir dikiş uyguladım. Sizler isterseniz yani şöyle de buradan da bir dikiş yapabilirsiniz. Yani iki kanadını buradan alıp iki kanadını buradan da alabilirsiniz. Ama ben tek kanatlardan uyguladım. Yani şuralardan, iç kanatlardan bir dikiş yaptım. Karşılıklı gelecek şekilde içlerden dikiş yaptım. Başakların tamamını da isterseniz dikişe dahil edebilirsiniz. Neden öyle yaptığımın hiçbir anlamı yok. Belki biraz daha ince bir görüntüsü olsun istedim. Çok kaba olsun istemedim dikişim. Bir dahaki sefere belki de ikisinden birden yaparım ama şu an böyle uygun gördüm. Şu ipinize sahip olun. Elinizle tutun ki dikişiniz şey olmasın. Gevşek olmasın. Karşılıklı. İçteki teklilerden şuna sahip çıkabilirsiniz, gerdirebilirsiniz şöyle elinizle. Bu şekilde diğer tarafta da aynı orantıda yer bırakacağınız şekilde halatı da içeride götürerek dikin arkadaşlar. İsterseniz tek bir ip sizin için yeterliyse böyle kalsın. Değilse benim yaptığım gibi bir de terse gelip oradan dönüş yapacağız. Evet, dikerek belirlediğimiz noktaya kadar geldiğimizde isterseniz burada bırakabilirsiniz. İpinizi kesmeden çantaya dikmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz de benim burada yaptığım gibi daha sağlam olsun diye bir de tekrar başladığınız yere kadar daha önceki girip çıktığınız yerlerden çapraz dikişler yapabilirsiniz bu şekilde. Bir sıra daha gittim ben. Böyle sırasıyla biraz önce yaptığım yerlerden tekrar girip çıktım. Çift sıra bir dikiş yapmış oldum. Başa kadar böyle gelip sonrasında ipiniz eğer ki varsa hala kesmeden direkt çantaya monte edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, saplarımızı ördük. Şimdi dikiş kısmını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir tarafı diktim. Bakın bu şekilde, nasıl göstereyim. Böyle dikişimi yaptım. Biraz içe doğru bakıyor şu kısımları. Hafif şöyle geliyor, dümdüz gelmiyor. Öyle daha güzel oluyor üstten duruşu. Şöyle hoş bir açılımı oluyor. Diğer tarafı da şimdi sizlerle nasıl diktim bir tanesini göstereceğim.
mezuraya ihtiyacımız olacak. Toplu iğnelerle aslında yer belirlemeye çalıştım fakat toplu iğneler tutmuyor. O nedenle ben de ilmek belirleyicilerimden destek aldım. Eşitliği çok önemli. Her bir dördünün de eşitliği çok önemli. Bu noktada ölçü alıyoruz. Ben şu şekilde yandan ölçü yapıyorum. Şöyle hesapladığımda 7 santimetreyi görüyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde 7 santimetreyi görüyorum. 7 santimetreden üstte de yine 7 santimetreyi nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim. Bakın burada da 7 santimetreden ölçü aldım. Yani 7'ye 7 gibi yerlerimi belirledim. Sizler kendinize göre de yapabilirsiniz elbette. Şöyle şimdi dikelim. Bir iğneye ihtiyacımız olacak yine. Sapı dikerken, yani şu iç kısmının sapımızını dikerken ipiniz kaldıysa onu da kesmeden faydalanabilirsiniz. İpimizi yukarıya çıkarıyoruz. Bu şekilde başağın içinden yukarıya çıkardık. Biraz içe doğru verev vererek dikeceğim. Yani dümdüz dikmeyeceğim. Şöyle hafif bir damla şeklinde ortaya doğru çok hafif bir kıvrımı olacak. Yani şöyle düz değil de şöyle dikmeyi düşünüyorum. Diğer tarafı da o şekilde diktim. Önemli olan dört bir tarafın aynı şekilde dikilmesi arkadaşlar. Şimdi buradan bakın dikişimizde hiçbir görüntü dışarıdan belli olmuyor. İçeriden daha doğrusu temiz bir görüntü var. Size de aynı dikiş yöntemini göstereceğim. Şöyle bir başak atlıyorum. 2 kanadından giriyorum. Tabi gösterirken bir yandan da dikmek hele de bu şekilde kolay değil. Hep bu 2 başaklardan giriş yapacağız. Şuradan bir parça alıyorum. Üstten bir giriş yapıyorum. İğnemi alt tarafa, çantamın, örgümün alt tarafına getirmiyorum ki temiz bir dikiş olsun. Sonra yanındaki başaktan, başağın 2 kanadından çıkıyorum. Belirleyiciyi çıkarabilirim. Sonra bir diğer başağın 2 kanadından alta doğru iğnemi veriyorum. Buradan da yine üstten bir kanat alıyorum. Herhangi bir yerden. Bir sonraki başağın 2 kanadından çıkıyorum. Bu şekilde gizli bir dikiş yapmış oluyoruz. Yandaki başağın, çıktığım değil onun yanındaki başağın 2 kanadından alta doğru geçiyorum. Oradan da bir yerlerden girip çıkarak bir sonraki başağın 2 kanadının içinden dışarıya çıkıyorum. Bakın gayet temiz bir görüntü. Arkada da hiçbir şey görünmüyor. Buradan da yine belirleyiciyi çıkarıyorum. Diğer başağın içinden yine girip herhangi bir yerden bir ilmek alıp aradan diğer başaktan çıkıyorum. Yine yanındakinden buradan çıktık. Buradan böyle evire çevire dikiyoruz.
Yerinden çıktım. Diğer tarafa bir bakıyorum. Tamam, aynı şekil gidiyorum çünkü düzgün olsun istiyorum. Dikişlerim aynı olsun. Burada bir arkaya tekrar batacağım. Yana geçiş yaptım mı? Tamam, yok, arkaya batmayacağım. Direkt buradan sıralı bir şekilde devam edeceğim. Şimdi biraz buraya çevireyim. Daha rahat görün. Arka kısma geldik çünkü. Bir yana giriyorum. Burayı biraz daha sağlam dikmek adına birkaç defa döneceğim. Burada örtü de aldı başına gidiyor benimle birlikte. Tekrar buraya bir dönüş yapıyorum. Bakın, çok sağlam bir dikiş oluyor. Yine oradan çıkacağım. Ve isterseniz burada içeri doğru yürütüp şurada sapa doğru ipinizi kesip tek dikişle yetinebilirsiniz. Ben bir kere daha dolaştım bu kısmı. Benim gibi siz de daha sağlam olsun derseniz aynı yerlerden bir kere daha dolaşabilirsiniz. Şimdi buralarda verdiğiniz ölçüleri dört bir tarafta vererek hepsini birden dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın saplarını da diktik. Gayet şık ve şeker oldu. Şimdi ben sonradan bir şeye karar verdim. Normalde buradan içten bir çıt çıt yapmayı düşünüyordum. Fakat buradan çıt çıtı dıştan bir kapak gibi yapacağım bir şeye takmak çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi bunu sizlerle paylaşacağım. Aslında bunu daha önce düşünmüş olsaydım sizler öyle yapabilirsiniz isterseniz. Parçanın bir tanesini ördüğümde direkt hiç birleştirmeye bile geçmeden bu işlemi yapabilirdim. Ama şimdi bu saatten sonra da neler yapabiliriz ona bir bakalım. Parçamı ikiye böler gibi yaptığımda, ortaladığımda bakın şöyle
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek alacağım. Örmeye devam edeceğim. Şöyle düşünün. Mesela şu an şimdi 11'incilerden iki taraftan arada 10 tane ilmek bırakarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek bırakarak bu şekilde elime bir ip alıyorum. Şuradan düz tarafından çantanın bir nevi örmeye devam ediyorum aslında. Şu ipimi aradan geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sırasıyla gidiyorum. Burası kısa sırasıydı. Hemen aynı yere bir tane kısa sık iğne yapıyorum. Hemen alt noktasında uzun yapacağım yer var. Bir nevi aslında orada 10 ilmeklik arada örmeye devam ediyorum. Kısa sıradaki. Bu ipi de arada yürütüyorum. Uzun. Burada kısayı görüyorum. Uzun. Uzun kısa uzun kısa şeklinde devam ediyorum. 10 ilmek kadar bu işleme devam edeceğim. Kısa. Şimdi uzundayım. Uzun sık iğnemi de yaptım. 10 tane bu şekilde ilmek çıkarmış oldum. Örneğe devam ederek. Her zamanki gibi bir zincir çekiyorum. Ve arkaya dönüyorum. Bunu sapları yapmadan önce yapsam çok daha kolay olacaktı. Sizler öyle yaparsanız tabii daha iyi olur. Şimdi burada bakın arkada uzun yapmıştım. Onun arkasına gelen yer zaten belli de. Buraya bir kısa yapıyoruz. Yani zincirimizin dip noktasına kısamızı yapıyoruz. Sonra uzun şeklinde devam ediyorum. Kısalı uzunlu buraya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Sıralı bir şekilde. Kaç santimetre öreceğimi şu an ben de bilmiyorum. Bitişte sizlere onun bilgisini vereceğim. Sizler de isterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet, sonunda çantamızı bitirdik. Çok şeker, çok tatlı bir çanta oldu. Örneğinden dolayı da çok da tok bir görüntüsü oldu. Eminim sizler de bu tarz bir çantada o görüntüyü çok seveceksiniz. Peki burayı ben ne kadar ördüm? Yaklaşık 13 santimetre kadar ördükten sonra normal bir kesim yaptım. Burada bir püskül kullandım. Püskül yapımı benim videolarımda da var. Dilerseniz de YouTube'da birçok videoda zaten püskül yapımı var. Belki de siz kendiniz de yapıyorsunuz illaki. 15 santimetrelik bir karton üzerine 60 tane sarma yaparak hacimli bir püskül olsun istedim. Çantada böyle bir görünsün istedim. Yani böyle köşede sıkışsın istemedim püskülümü. Burada da bir mıknatıslı çıçıt kullandım. Bunu da dikilebilir bir mıknatısım yoktu. Bu şekilde kancalı bir çıçıtım vardı. Bunun için de bir sihirli halka yaptım. İçerisine 8 tane sık iğne yaptım. Sonra ipimi kesip, hatta kesmedim ipimi, biraz uzun bıraktım ki dikebileyim diye. Çok küçük bir yuvarlak yaptığım için de çok daha göze hoş görünüyor açıkçası. Bu şekilde çantama diktim. 13 santimetre dediğim gibi bu uzunluk. Arkadaşlar hepinize ben şimdiden kolaylıklar diliyorum. İnşallah anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve abone değilseniz aboneliklerinizi bekliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor ve gerçekten buna ihtiyacım var. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.